Make Vibes'tan herkese merhaba. Dün 31 Mart yerel seçimleri için tüm Türkiye sandık başına oy kullanmaya gitti. Bunların arasında ünlü isimler de vardı ve ünlü isimlerin sandık başına giderken, oy kullanmaya giderken kombinleri, halleri, davranışları, o tatlı anları sosyal medyada sık sık gündeme geldi. Bunlardan biri de Zeynep Bastık oldu. Zeynep Bastık'ın sandık başındaki yapmış olduğu bir davranış sosyal medyada dün gündeme geldi. Ben de bugün bu videomda sizlerle beraber Zeynep Bastık'ın bu davranışını konuşmak istiyorum. Sizce Zeynep Bastık haklı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu enine boyuna konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, ünlüler oylarını kullanırken yaşadığı anları, yaşadıkları o samimi görüntüleri sosyal medya vasıtasıyla dün an be an izledik aslında. Zeynep Bastık saat 13.30 gibi yerel seçim kapsamında Lütfi Banat İlkokulu'na gitmiş. Beşiktaş'ta bulunuyor bu okul ve oy sırasındaki yaşadığı bir an gündem oldu. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Zeynep Bastık son günlerde sosyal medyada gündemden düşmüyor ve bu onun başarısı sayesinde bir gündem oluyor. Bu Lan şarkısı, Mabel Matiz'in imzalı şarkısını seslendirmişti, söylemişti ve Lan şarkısıyla çok büyük bir başarı elde etmişti. Ve bu başarı sadece Türkiye değil, tüm dünya üzerinde elde ettiği bir başarıydı. Spotify'ın dünya üzerindeki listelerinde 21. sıralara yükselmişti ve yükselmeye devam ediyordu. Bu gördüğü ilgiyi sizlerle paylaşmıştım. Bu Lan şarkısı hakkında Zeynep Bastık'ın yapmış olduğu açıklamaları da sizlerle paylaşmıştım. Kendisi bu şarkıyla alakalı sosyal medyada da kutlamıştı. Pastasıyla beraber fotoğrafını atmıştı. Hazır zaten Zeynep Bastık bu kadar şu an gündemde. Bunu unutmayalım, bu cebimizde kalsın. Hem de güzel bir başarısıyla gündemde. Yani Mabel Matiz'in de bu şarkıyla beraber bir sürü tebrik aldım Mabel Matiz'e. Şarkı çok güzel, Zeynep Bastık çok güzel okumuş diye. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın, birazcık soğuk algınlığı geçiriyorum. Buna rağmen sizlerle böyle tatlış içeriklerimi aktarmaya, bunları konuşmaya devam ediyorum. Bu yüzden bu çabamın da karşılığında ve içeriklerimin de karşılığında kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Hemen daha fazla kendimi yormadan devam ediyorum. Zeynep Bastık'ın bu başarısı dediğim gibi zaten cebimizde. Ancak öyle bir şey yaşandı ki Zeynep Bastık'ı kötü eleştirilere itti bu davranışı. Ne diyorsanız hemen anlatıyorum. Oy kullanmaya gidenler bilir ki, bir de bu yerel seçimlerde oy kullananlar bilir ki upuzun sıralar oluyor. Neden? Pusula çok büyük, çok fazla seçenek var, birden fazla oy kullanıyoruz. Bu sebeple de bekleme sırası yaşıyoruz. Önümüzdeki seçmen rahat rahat kullansın, bize sıra gelsin, arkamızdakine sıra geçsin. Bir düzen var. Zeynep Bastık da okulun koridorunda oy sırasının fazla olduğunu görüyor ve bu sebeple kısa süreliğine okuldan ayrılıyor. Ve kendisinin yerine oy sırasında asistanı bekliyor. Yani asistanını bekletiyor. Bir süre sonra da okula tekrar geliyor ve 1244 nolu sandığında oyunu kullanıyor. Şimdi basının da açıklamalarında şunu söylüyor basına da: oyumu kullandım, gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir durum olmayacağına göre her şey yolunda. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kalabalık, sıramı bekledim, oyumu kullandım, gidiyorum. Bodrum'daydım, güzel bir programa konuk oldum ama söylemem, sürpriz. Yeni harika bir program geliyor, oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım, yani kendime gelmeye çalışıyorum diyerek de basına bir açıklama yapıyor. Ancak Zeynep Bastık'ın bu görüntülerinin üzerine sosyal medya birbirine giriyor. Neden? Zeynep Bastık'ı tüm vatandaşlardan ayıran şey ne? Zeynep Bastık niçin asistanını bekletiyor? Neden okulu terk ediyor? Ve neden onun sırasında bir başka kişi bekleyebiliyor? Bu da gündem oldu ve Zeynep Bastık bu konularda aslında linçlendi. Kötü yorumlar aldı. Haklı diyenler de oldu tabii ki, her zamanki gibi. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Sandığa gidenler yine bilir diyerek bir parantez açmak istiyorum. Yani seçmenlerin oyunu kullandığı okulun, sınıfın içerisinde oturabilecekleri bir alan var. Yaşlılar için, yorulanlar için, gelen vatandaş için oturabilecekleri, bekleyebilecekleri bir alan oluyor. Keza koridorun içerisinde de. Neden sıraya asistan
koyuluyor? Niçin kendisi beklemiyor? Evet, yapmış olduğu açıklamada rahatsızım diyor, ancak sosyal medya kullanıcıları tabii ki bunu bu şekilde algılamak yerine olayı Zeynep bastığı kötü eleştirilere maruz bırakabilecek şekilde algılıyorlar ve bu şekilde de aslında yorumlarını dile getiriyorlar. Ben dediğim gibi olayı bir de şu yönden düşünmek istiyorum, düşündürtmek istiyorum size. Zeynep Bastık olduğunuzu düşünün. Bu kadar tüm Türkiye, tüm dünya sizin başarınızla konuşuyorken neden örnek olacak bir davranış değil de insanlarda kötü eleştiriler yaratabilecek bir davranış sergilemeyi tercih edersiniz? Bu mesela çok düşünülmesi zor bir konu mu sizce? Ve siz Zeynep Bastık'ın bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela sizin beklediğiniz sırada oyunuzu kullanırken o sıradaki kişi Zeynep Bastık'ın asistanı olsa önünüzde ve arkanızda ve bu görüntüye maruz kalsanız tepkiniz ne olurdu o an? Yorumlarda benimle bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Bakalım sizler de ya ne olacak, beklesin, ben de başkasını sırama koyar bekletirim. Kadıncağız orada kötüymüş zaten mi diyenlerdensiniz, yoksa ne münasebet canım 2 dakika sıra bekleyecek, bekleseymiş ünlü diye ne tribüne giriyor diyenlerden misiniz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizin yapmış olduğu yorumlara teker teker dönmeye çalışıyorum ve sizin yapmış olduğunuz yorum, her beğeni, her yorum benim için çok önemli. Sizinle beraber büyüyorum, sizin yorumlarınızla beraber büyüyorum. Bu yüzden kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. MacVibes'e kalın.